Şimdi arkadaşlar biraz ılığı artık elime alabiliyorum. O kadar sıcaktı ki. Şimdi çıtırtıyı sizin için çekiyorum. Ben susuyorum. Lütfen siz dinleyin. Bu şekilde böreğimiz dağılıyor. Ve küçük olduğu için arkadaşlar misafirlerinize sunum o kadar güzel oluyor ki. Hepinize afiyet olsun. Bak. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk mutfağının çok sevilerek tüketilen ıspanaklı el açması böreğini yapıyorum. Bunun için malzemelerim 6 su bardağı unum var. Tabii ki hepsini eleyeceğim. Böreklik un kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Arada unutmayayım. Şöyle hepsini birden yavaş yavaş eliyorum. 1 bardağı da ilave ediyorum. Tam 6 su bardağı unu eledim. İçerisine de tuzu da bir güzel karışmış oldu. Elenmiş oldu. Şöyle ortasına bir havuz açıyoruz. Her zamanki gibi klasik. 1 su bardağı soda kullanıyorum. Su değil. Meyve suyu olmayan içinde doğal maden sodası kullanıyorum. Yavaş yavaş şöyle içerisine unu alarak karıştırmaya başlıyorum. Bu tarifim çok kolay ve basit. Bu tarifimi lütfen püf noktalarını sonuna kadar videomu izleyiniz. Börek yapmayan kalmasın el açması ve 2. su bardağı doğal maden sodamı bakın koyuyorum. Bunu da yavaş yavaş yediriyorum. Maden sodası kullanmamdaki amaç, şimdi bunu ben açacağım. Açma tekniğini de size göstereceğim. Pul pul yerken ağzınızda bu börek dağılacak. Şimdi güzelce bu 400 mililitre maden sodasını doğal, katkı maddesiz, saf olanlarından yediriyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde güzelce yedirdim, bakın. Olay bu. Şöyle alacaksınız, bırakacaksınız. Alacaksınız, bırakacaksınız. Bu şekilde en az 5 dakika yoğurun. Hamur makinesi varsa çok daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar 5 dakika yoğurduğum hamuru şu şekilde yuvarlak formundan dikdörtgen formuna alıyorum. Bu şekilde bakın. Artık hiç dinlendirmedim, bakın. Hemen bezelere geçeceğim. Bu şekilde şöyle ortalıyorum. Daha dinlenmedi hamurumuz. Şimdi önce beze yapıyorum. Bu bezemi de tek bezemi 3'e bölüyorum. Çünkü araları yağlanacak. Tek beze. Şimdi 3'e böldüğümü tekrar şu şekilde bezeler yapıyorum. Bakın. Hazır. Şöyle yapıyorum. Buyurun. Bir hamurdan 3 beze. Bu şekilde hepsini bezelere ayıracağım. Bezelerimi hazırladım. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi üzerine havlu ile örtüyorum. Yarım saat dinlenecekler.
hava almamasına lütfen özen gösterin. Ispanağım, kuzu ıspanağım, bakın ne kadar taze. Akşamdan yıkadım. Şöyle örtüye serdim. Örtüde güzelce kurumalarını sağladım. Pancar yaprağındaki şeker ıspanağın buruk tadını alıyor. İkisi birlikte muhteşem uyum oluyor. Şöyle yapıyoruz. Dallarını kesinlikle kullanmıyoruz. Şu sert kısmını alıyoruz. Ispanağı bu kadar ince doğramıyorum. Çünkü ıspanağım çok ince, yumuşacık. Ama bunun içindeki şekeri çıkması için pancar yaprağını bu şekilde doğruyorum. Bakın. Ispanakları şekil vermekle hiç uğraşmıyoruz. Sadece ikiye kesiyoruz. Bakın nasıl düzgün oluyor. Onları da bu şekilde doğruyoruz. Pancar yapraklarını koyuyoruz. Ispanaklı böreğin içine 3 adet pırasa doğruyorum. Bu şekilde pırasalarımızı da ilave ediyoruz. Çökelek koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Zeytinyağı ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi tüm ürünleri birbirine güzelce karıştırıyoruz. Peynirini, yağını, pırasa, ıspanağı karıştırıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, hava almaması için örttük. Bezelerimizi şimdi 3 adet bezeyi tek beze haline getireceğiz. Hemen tekrar hamurum hava almasın. Kapatıyorum, örtüyorum. Bezelerimi şöyle yapıyorum önce. Bakın. Açmaya başlıyorum. 3 bezeden bir hamur olacak. Aralarına zeytinyağı kullanıyorum. Siz dilediğiniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bu tarifimde tereyağı yok. Sadece zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle 20 santim büyüklüğünde açıyoruz. Üzerine fazla unu alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Bu aşamada hemen yağlıyorum. Bir diğer hamura geçiyorum. Evet, bu da hazır oldu. Şimdi bir diğerinin üzerine kapatıyorum. Hemen kaymasın diye şöyle biraz çatalla yapıştırıyorum. İkinci kata da güzelce yağlıyoruz. Bu tarif halamın tarifidir. Biz halama ne zaman gitsek, rahmetli, nurlar içinde uyusun, biz çocukken hemen oturur bu böreği yapardı. Severek yerdik. Bugün de halamın anısına bu böreği yapıyorum. Şöyle kenarlarını güzelce kapatıyorum. Çatalla da kapatabilirsiniz, parmakla da. Nasıl dilerseniz. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Ve bunu kenarda bekletiyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. 5 adet tamamlandı. Şimdi 6. adetimi şöyle tekrar size yağlamasını gösteriyorum. Tabi halam bu böreği yaparken içine soda koymuyordu, su koyuyordu. Ama ben sodayı keşfettim. Daha çok pul pul dökülüyor. Fazla ununu şu şekilde attıktan sonra ikinci parçayı koyunca şöyle parmak uçlarımızla yapıştırıyoruz. Yapıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sonuncu olduğu için dinlenmeye alıyorum. İlkini açacağım. Şimdi şu şekilde 6 adet 3 kattan bezem oluştu. Şimdi tek tek açarak içlerine ıspanaklarını
ilave edeceğim. İlk yaptığımı alıyorum ve açmaya başlıyorum. Şu şekilde yapıyoruz. Kafes yapıyorum önce. Yapıştırıyorum. Daha sonra açıyorum. Önce düz olarak açıyorum. Daha sonra oklavayı sararak devam edeceğim. Önce bu şekilde biraz yapışsın birbirine 3 kat. Bu börek yerken ağzınızda pul 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 dağılacak. Şimdi artık sarmaya başlıyorum. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. 3-4 kere sarmada, çünkü aralarında yağ olduğu için bu yöntemi deneyin. Çok çabuk açılıyor. Bakın hemen 2 katına çıktı. Bu 3. oklavayı sarmam. 4-5'te bu iş tamamlanıyor. Bakın bu 4.'sü. Beşte tamam olacak. Şimdi bu kalın gibi gelebilir size, fakat aralarında yağ olduğu için ince bir hamur oluyor. Şu anda 3 yufkayı aynı anda açmış olduk. Şimdi oklavamızı 5. kez sarıyorum. Şöyle hafif çekiştire bakın. Bu aşamada un kullanmadım pek. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda tamamdır. Daha da ince isterseniz şu şekilde de büyütebilirsiniz. Yufkamızın her yerine şöyle incecik bir yağ sürüyoruz. Bakın şuraya kadar yağ sürdüm. Buraya sürmedim çünkü bunu şöyle bir kapatacağım. Kenarlarının düzgün olması için şöyle hafif bir keseceğim. Bunları gözleme yapıyorum daha sonra. Çünkü keserek yapacağımız bir börek bu. Şu ucunu da biraz alacağım. Çok güzel yağlı hamur olduğu için gözlemesi yoğuruyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan bırakıyoruz. Tabii ben ıspanağı bol sevdiğim için bol koyuyorum. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu şekilde hazır. Börek sarma böreği olmayacak, keseceğim. Şimdi sararken şöyle bakın, hafif hafif açıyoruz. Tekrar açılmaya devam etsin. Böyle çekiştiriyoruz. Küçük küçük keseceğim. Eşit olsun.
size şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde el açması ıspanaklı böreklerimi yerleştirmeye devam edeceğim. Böyle fırçayla yağ yapıyorum. Şöyle tepsimize yerleştiriyoruz. Zeytinyağı ile yağlıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Çünkü bu çıtır börek yumurta sarısı yumuşatıyor. O yüzden bu şekilde zeytinyağıyla yağladım. Şimdi 180 derece fanlı fırında pişmeye gidiyor. Şimdi pişmeye gidiyor böreklerim. Ispanaklı el açması böreğim pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Bakar mısınız şu enfes güzelliği. Şimdi biraz ılıyınca tadım aşaması. Akşam güneşi de böreklerin üzerine çok güzel yansıdı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ıspanaklı el açması böreğimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, böreğim pişti. Biraz ılımasını bekledim çünkü çok sıcaktı, elimi yanmasın diye. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle dokusunu size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz ılıdı, artık elimi alabiliyorum. O kadar sıcaktı ki. Şimdi çıtırtıyı sizin için çekiyorum. Ben susuyorum, lütfen siz dinleyin. Bu şekilde böreğimiz dağılıyor. Ve küçük olduğu için arkadaşlar misafirlerinize sunum o kadar güzel oluyor ki. Hepinize afiyet olsun. Bak